Merhaba. Bugün aslında hepimizin bildiği, çok sık kullandığımız fakat pek o kadar da önemsemediğimiz bir kavramdan bahsedeceğim. Danışmanlık. Dün, evvelsi gün, geçen hafta bir tanıdığınız veyahut da bir tanıdığınızın tanıdığı sizi arayıp size bilgi sahibi olduğunuz bir konuda danıştı mı? Danıştıysa ne hissettiniz? Sizin aranmanız sizi mutlu etti mi? Daha da ötesi sorulan soruya cevap verdikten sonraki hisleriniz neydi? Evet, biz insanlar bize danışıldığı zaman mutlu oluyoruz. Ve cevap da verdiğimiz zaman daha da bir mutlu oluyoruz. Peki o zaman bu bize danışılma olayını sürekli kılabilmek nasıl mümkün? Bugün gerek bizim sektörümüzde gerekse başka sektörlerde çok sıklıkla kullanılan bir ünvan var. Kartvizitlerimizde danışman yazıyor. Nokta nokta danışmanı. Hatta bunu farklı lisanlarla da yazıyoruz. Ama benim bugün size bahsetmek istediğim şey danışman olmak değil, danışılan olmak. Danışmanlık dendiğinde Türk Dil Kurumu'nun bir tanımı var. Bilgisi ve deneyimleri için kendisine danışılan kimse diyor. Danışılan danışman ise bizim iş kavramlarının ürettiği bir kavram. Danışman olmakla danışılan olmak arasında çok büyük bir fark var. Bu fark nereden ileri geliyor? Çünkü danışman olmanın yolculuğuyla danışılan olmanın yolculuğu birbirinden çok farklı. Danışman evet bir konuda deneyimi var, bilgisi var ve bu konuda kendisine bana danışın diyor. Danışılan ise kendisine bana danışılın demeden aranıp sorulan, danışılan kimse tanımına geliyor. Peki danışılan olmanın nasıl bir yolculuğu var? Nasıl bir yolculuktan sonra danışılan hale gelebiliyoruz? Danışılan kimse, danışılan danışman her konuda bilgi sahibi olmayabilir. Ama kendisine danışıldığı zaman önce bu konuyla ilgili kendi derinliği, bilgisi var mı yok mu ona bakar. Ardından ben bu konuyu öğrenebilir miyim, geliştirebilir miyim düşünür. Eğer bütün bunlar kendisinde yoksa o zaman danışılan danışman o bilginin kimde olduğunu öğrenir ve de kendisine o soruyu sorana bu konuyla ilgili şu kimseyle konuşmanı salık veriyorum denir. O zaman işte danışan kimse danışılan danışmanı farklı bir yere koyar. Bütün mesele danışman olmak değil, danışılan olabilmek. Danışılan olmanın yolculuğu başka türlü. Danışılan danışman kendisini devamlı geliştirir, öğrenir ama daha da önemlisi sahip olduğu bilgiyi paylaşır. Çünkü bilgi paylaştıkça bir anlam kazanıyor. Bir başka boyut daha var danışılan olmada. Şirketlerde, şirkete girdikten sonra hedeflerimizden bir tanesi de ne? Yükselmek. Yükseldikçe, değişik kademelerde ilerledikçe mutlu oluyoruz. Fakat soru şu, ben bir şirkette yöneticiyim. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım veyahut da başka takımın çalışma arkadaşları acaba bir konu olduğunda gelip bana danışıyorlar mı? Ben o noktada bir danışılan mıyız? Yoksa danışılmayan yöneticilerden miyim? İşte o noktada da soru şu, ben bir kurum içinde bir yönetici olarak, bir çalışan olarak nasıl danışılan hale gelebilirim? Evet, bu bir yolculuk. Bu yolculukla ilgili yolculuğun detayları paylaştığım linkte yer almakta. Linki inceledikten sonra oluşan olası sorularınızla ilgili yorum kısmına yazabilir veya paylaştığımız iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Bu yolculuğa çıkmış onlarca danışılan danışman gibi siz de bu yolculuğu yapmak istiyorsanız gelin bize katılın ve bu yolculuğu birlikte yapalım.